Hepinize merhaba. Aydınlanma Zamanı adlı programın yeni bir bölümüyle tekrar birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi değerli dostum, adaşım Doktor Aydın Duygu'yla size bugün de insülin direnci ve hastalıklar hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evet hocam, bu geçen programımızda işte şeker, insülin falan dedik. Şimdi bu çok da önemli. Hatta hastalıkların kaynağı. Bu konuda biraz izleyicilerimizi aydınlatalım. Tabii, memnuniyetle. Şimdi hani bizim hep bakış açımız holistik olduğu için her konuya holistik yaklaşma zorunluluğumuz var. Dediğim gibi yani hani şu yaprağın işte burada oynaması bilmiyorum 10 kilometre ötedeki bir doğa oluşumundan bağımsız değil. Bağımsız değil. Yani aynı şekilde bizim de vücudumuzdaki her türlü süreç işte hani başımızın ağrıması bilmem ayağımdaki yorgunluktan bilmem o çıbandan bağımsız değil. Evet. O yüzden hastalıklara da sağlığa da holistik yaklaşmak zorundayız. Nasıl ki beslenmeye holistik yaklaşıyor isek. İnsülin direnci günümüzde çok konuşuluyor. Konuşulması da iyi gerçekten ama önce insülin direncini iyi anlamak lazım. Nedir bu insülin direnci? Onu ben bir anlatayım, sonra da hastalıklarla ilişkisine bakalım. İnsülin direnci şu. Bir önceki programda söylemiştim. Hani insandaki en önemli denge mekanizması şeker dengesi. Evet. Kandaki şeker seviyesinin belirlenmesi. Çünkü bu düşerse bir başka durum, çıkarsa başka bir durum ve buradaki ufak oynamalara göre de bizim aslında açlık tokluk durumlarımız da belirleniyor. Şimdi kan şekeri şöyle bir olgudur. Hani herkes kan şekerine bir baktırmıştır genel olarak ya da biliyordur en azından. Sabah aç karnına bir kan bakarız, şekeri ölçeriz, insülini ya da birçok tahlili böyle yaparız. Niye? Herhangi bir zamanda değil de sabah aç karnına. Hatta akşam da belli saatten sonra bir şey yemeyin. Tabii yani bir 8 saat aç kalmanızı istiyoruz deriz. Çünkü bir denge mekanizması oluşacaktır. Ben hatta bunu şöyle anlatırım. Bir gece öncesinde, 8 saat öncesinde 2 tepsi baklava yiyin. Sabah gelin kan şekerinizi bir ölçelim. Kaç bulacağız acaba? Ne çıkar yani bir şey olarak? Yani yüksek mi çıkar? İşte hani yani acaba ne çıkar? Ya da 2 gün aç gezin. Ertesi sabahı bana gelin yine aynı saatte. Kan şekerinizi o zaman ölçeyim. Acaba o zaman kaç çıkar? Güzel bir soru. Ben bile merak ettim şimdi. Çünkü bunu yapmak zorundayız ki belli bir sabitite yakalayalım. Evet. Aslında vücutta madem kan şekeri önemli bir denge unsuruysa 2 tepsi baklava yiyenle 3 gün aç gezenin kan şekeri eğer bu insanlar sağlıklıysa 70 ile 100 arasında çıkmak zorunda. Yani ne yerseniz yiyin, az da yeseniz, çok da yeseniz, yemeseniz de sabah kan şekeri 70 ile 100 arasında olacak. Aksi takdirde bu enteresan yani. Çok aşağı düşüyorsa ya da çok yükseğe çıkıyorsa sizde zaten bu dengenin bozulmasına dair bir belirtidir bu. Ve bu bir hastalıktır zaten. Bu niye böyledir efendim? Şundan dolayı. Eğer kanımızda çok fazla glikoz, şeker biriktiriyorsak pankreasımız yüksek oranda insülin salgılar ve o şekeri hemen kandan uzaklaştırıp hücrelerin içerisine sokar. Hücrelerin içerisine giren şeker enerji olarak kullanılır. Fazlası da yağ olarak depolanır. Ama kandan uzaklaştı mı? Uzaklaştı. Belli bir seviyeye geldi. Ama bir taraftan da bakıyoruz yemek gelmiyor artık. Hiç yiyecek bir şey yok. Benim de yani hücrelerim enerjiye ihtiyacı var. Bu denge sağlanamadı, kan şekeri düşme meylinde. O zaman da pankreas der ki dur bakalım, insülin değil, şimdi ben başka bir hormon salgılayacağım, glukagon. Evet. Glukagon salgılanır ve vücuttaki kaynaklar, öz kaynakları kullanalım. İşte proteinli amino asitleri hemen ne yapar? Karaciğerde şekere dönüştürür. Kendi üretimini kendisi yapmaya başlar. Bu döngü her zaman vücudumuzda var ve böylelikle kan şekeri yine sabit kalır. Şimdi o zaman insülin burada ana oyuncu. Yani şekerin artması, çıkması hep insülinin azalması, artmasıyla sonuçlanacaktır. Yani bir yerde karar merci gibi karar merci gibi. Bu durumda insülin direnci nedir? İnsülin direnci şudur. Sizin orada güzel bir anlatımınız var. Evet, havuz problemi. Evet. O çok güzel. İş ne? Burada yapılması gereken iş kan dediğimiz havuzda şekeri belli bir oranda tutmak. Yani bir havuz problemi. Bunu kaç işçiyle yaptıracaksınız? İşin adı nedir? Kanda şekeri belli bir oranda tutmak. Bu havuzu inşa etmek olsun ya da bir inşaat olsun. Bunu kaç birim insülinle yapacaksınız? Genelde insülin için bir değer vardır. İşte hani 2 ile 24 arasında, 25 arasında bir değer biçilir ama bu değerin burada olmasının bir önemi yok. Bunun kan şekeriyle ilişkisi çok önemli. İnsülin direnci dediğimiz şey şu. İş yapılıyor. Bunu 5 birimde yapıyorsak sorun yok. Ama işi 5 yerine 15 işçiyle
15 işçi de olmadı. 35 işçiyle yaptırmıyor çalışıyoruz. Yaptık mı? Peki orada yani çok fazla şeker geldiği için çok fazla işçi mi çalışmak zorunda? Aslında çok fazla işçi geldiğinden değil. Şimdi insülin direnci şu. O iş yapılırken bu işçiler tembelleştiğini düşünün. Yavaş yavaş tembelleşmiyor, kaytarmaya başlıyor. O zaman da siz de diyorsunuz ki ya o zaman işçi az. Biraz daha fazla işçi alayım. 5 işçiydi, 15 işçi oldu. 15 de olmadı, 25 oldu. Diğer taraftan bakıyorum ki iş yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama 5 yerine 25 işçiyle yapılıyor. Ne oldu şimdi? 10 tane, 20 tane fazla işçinin nasıl müesseseye bir maliyeti varsa insülin de vücuda bir maliyetinin Peki, olması gerekiyor. Yani bu işçileri nereden buluyor insülin? Kendi mi yapıyor? Pankreas salgılıyor bunu. Kendisi insülin salgılıyor. Baktı ki şeker çok yüksek, daha fazla salgılıyor. Ama şimdi iş devamlı yapılırken işçiler kaytarmaya başladığında, tembelleşmeye başladığında insülin habire yükseliyor. Oradaki o tembelliğin oluşma şeyi ne hocam? Yani niye hani sizde 5 işçiyle yapıyor da bende 10 işçi devreye giriyor? Bu harika bir soru. İşte bu tembelleşme sebebi de bizim zaman içerisinde kendi tembelliğimiz. Daha az hareket, daha kötü beslenme gibi sebeplerle o işçiyi aslında biz tembelleştiriyoruz. Değil mi? Yani işçiyi zamanında doğru düzgün yani hani maaşını versek, yemeğini bildirmezseniz o zaman bu tembelleşme oluyor. Yani evet onun bozulma kaynağı yine aslında bizim bozma sebebimiz. Yani az hareket, öyle diyelim, yanlış beslenme modelleri o işçileri tembelleştirmeye başlıyor. Günün sonunda 5 birim insülinle yapacağınız şeyi 25 birimle yapıyorsanız oradaki 20 birimlik insülin sizde maliyetlere yol açacaktır. Nedir? İnsülin bir büyüme hormonudur. Büyür ama neyi büyütür? Yani benim yağ hücrelerimi büyütür. Damar hücrelerimde, kas hücrelerimi büyütür, sertleştirir onları. İstemediğim kanser hücreleri var değil mi? Vücudumda devamlı oluşuyor. İşte onları da büyütür. O yüzden istenmeyen hücrelerin büyümesi anlamına geliyor. Ve bu ne demek oluyor? İşte bu kilolu olmak anlamına geliyor. Bu ileride damar sertliğinin oluşması anlamına geliyor. Bu kanser hücrelerini beslemek anlamına geliyor. Bu açıdan baktığımızda yani insülin direnci dediğimiz şey evet beni şişmanlattı, beni diyabet yaptı, şeker hastası yaptı meselesinin çok ötesindedir. Daha da enteresan bir noktaya vardı artık insanlar tıp. Yani bu insülin direncini incelediğimizde sadece bunu obeziteyle, şekerle, kanserle ilişkilendirmiyoruz. Artık neyle ilişkili biliyor musunuz? Bu da artık sonuçlandı, ortaya konuldu. Benim depresyonumla da ilişkili. Allah Allah. Mesela bu daha önce böyle bir şey yoktu. Alzheimer'ımla ilişkili, Parkinson'umla ilişkili. Niçin? İnsülin sadece şekeri yönetmiyor. Amino asitlerin de bir hücreden diğerine geçişi, kandan beyine geçişi, bunlarla da alakalı olarak yine insülin ön planda. O nedenle eğer insülinde bir direnç varsa, yani insülinin gereğinden fazla yüksek olması... Bu direnç kelimesi yani neye direniyor? Şimdi kelimelerle biliyorsunuz hani bizim beynimizde doğru, şöyle... yani insülin direnci sanki hani bir şey yapması lazım da onu yapmıyor, direniyor gibi bir his alıyor. Bravo. Kandan şekeri hocam şöyle, kandan şekeri alıp hücreye sokması gerekirken 5 birimle yapamıyor, 25 birimle yapıyor. 25 birimle de yapamıyor, 30'a çıkıyor. Yani burada işte insülin miktarına karşı bir direnç var. Yani insülin ne kadar artıran insülin işe yaramamaya yani başlıyor. Direnci gösteren ama insülin kanda değil. Kanda artık ilk başta insülinin yüksek olması, bir yerden sonra da kanda bu şekerin artık dengede kalmıyor olması. Yani insülin artıyor ama şekeri hala ve hala... O zaman şeker direniyor yani. Şekerin kandan hücreye geçmesinde sıkıntı oluşuyor. Bunun için de insülin yapacağı şey miktarını arttırmak oluyor. Anladım. Daha doğrusu pankreasın yapacağı şey insülin miktarını arttırmak oluyor. Yani hani, buna da bir direnç var diyoruz. Tamam yani insüline karşı bir direnç. Aynen öyle. İnsüline karşı direnç var. İşte hocam Türkçe'de biliyorsunuz bizim maalesef alalım yani insülin direnci dendi ben hep yani insülin mesela salgılanması lazım, direniyor, salgılamıyor kendini. Bir kapı açılacak Aydın hocam. O kapıdan şeker girecek. Kapıyı öyle bir sıkıştırıyor ki artık daha fazla adam çağırıyorsunuz. O daha fazla adam çağırdıkça o kapıyı açmaya çalışıyorsunuz. Kapıda bir direnç var yani insüline karşı bir direnç var. Aynen öyle. Onu açmak için mücadele veriyor ve sayısını arttırıyor. İşçi sayısını arttırıyorsunuz ama o işçiler sonuçta bir kalabalık oluşturuyor ama zarar veriyor vücuda. O işçiler de o kapıdan geçmediği zaman diğer hücrelere doğru olumsuz bir büyüme gerçekleştiriyor. Vücutta fazla olduğu için şekeri kontrol edemiyor ama diğer fonksiyonlarını devam ettiriyor. Nedir o? İşte büyüme fonksiyonlarını devam ettiriyor. Yağlanma fonksiyonlarını devam ettiriyor. O yüzden de yan etkilerini görmeye başlıyoruz. Yani mesele o zaman o kapıyı çok zorlamadan o kapının açık kalması. Kapının normal. Dolayısıyla bu da zorlanmaması lazım. Aynen öyle. O kapıyı da zorlaştıran
durum Unsur. biraz önce bahsettiğimiz gibi bizim yanlış hareketler yapmamız, az hareket yapmamız ve yanlış besleniyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yani önemli. her şeyi gün sonunda yine kendimiz yapıyoruz. Evet. İnsülin direnci bu şekilde geliştiğinde aslında bizim sadece diyabetli, obeziteyle değil, kanserle değil, ruh sağlığımızla da alakalı olarak sorunlar olduğunu görüyoruz. Alzheimer'da, Parkinson'da, depresyonunda altında insülin direnci olduğunu görüyoruz. O zaman işte hastalıklar yani bir bütün olduğunu görüyoruz. Bir zeminden kaynaklandığını görüyoruz. Bunun da aslında kronik hastalıkların özellikle bu insülinle ilgili olaylara baktığımızda bizim yaşam modelimizden kaynaklandığını görüyoruz. İşte beslenme bu yüzden çok önem kazanmaya başladı ama o yüzden beslenmeyi de doğru algılamak lazım. İyi olan şey şu, yani geldiğimiz noktada, ya bu insülin direnci olursa, şeker olursa o zaman biraz geç kalmış değil miyiz? Yani Evet. bundan sonra bunu geriye çevirebilir miyiz? yapabiliriz? Çevirebiliriz, halen bile çevirebiliriz ama o zaman bu insülin direncine gidişatı önceden tespit etmek lazım. İşte o Yani- da amino asit düzeyinde oluyor. Aynen öyle. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra acaba ben şeker hastası olacak mıyım? İnsülin direncine doğru gidiyor muyumu tespit etmek lazım. İşte geldiğimiz noktada amino asitlerin en önemli noktalarından biri yaşamın temel yapı taşı. Seviyelerinde değişiklikler oluyor. Bu seviyeye baktığımızda insülin direncine doğru gidişatı görebiliyoruz önceden, 10 yıl önceden. Çok güzel. Harvard Üniversitesi şunu sormuştu, bunu hep bu şekilde anlatmak lazım. Kanda şeker yükselince insanlara şeker hastası olduğunu söylüyoruz. İyi de kanda şeker yükselmeden önce kanda başka bir değişiklik olmaz mı? Bir bakalım. Azalma olur, çoğalabilir başka bir maddelerde. Bir sürü madde incelediler, 60'a yakın madde incelediler. Evet. Ve bu maddelerden baktılar ki tam 12 yıl evveliyatında amino asitler zaten değişiyor. Bazı amino asitler Yani artıyor. en iyi bunu gösteren amino asit. Amino asit olduğunu gördüler. Baktı, biz bunu tesadüfen bulmuş olabiliriz. Diğer toplumlarla da bu araştırma yürütüldü. İsveç'te, işte Japonya'da, bilmem Kanada'da birçok toplumda Hep öyle. hepsinden aynı sonuç geldi. Evet gerçekten. Demek ki şeker hastalığı, şeker kanda yükselmeden ya da insülin artık yani direnç haline dönüşmeden evvel kanda amino asitler değişim gösteriyor. O zaman biz bunu şimdiden görürsek ileride nereye doğru gittiğimizi görebiliriz. Yani koruyucu hekimlik bu. Koruyucu hekimin temelinde aslında bunlar var. Şimdi o zaman bu sadece neyi gösteriyor? Şekere doğru gittiğimizi mi gösteriyor? Hayır. Yahut da kanser? Hayır. Her türlü hastalık. Yani Alzheimer'a gidişi, Parkinson'a gidişi, kansere gidişi, diyabete gidişi biz önceden amino asit analizleriyle görebiliyoruz. Ben en son şeyde bir post girmiştim. Sadi Şirazi, ben bir şiirini çok seviyorum. İnsan bir damla kan ve binlerce hüzün demiş. Ya da insan bir damla kan ve binlerce gözyaşı diye de çevriliyor. Yani etkiliyor insanı bu laf. Değil mi? Hoş. Yani. Ama bu lafı, bu olumsuz etkiyi olumlu etkiye nasıl dönüştürürüm diye baktım. Yani bir de makale hazırlıyorum. Çok Bilimsel bir dergi için amino asitlerin işte bu prediktif, öngören rolünü anlatan ve hastalıkların holistik olarak hep aynı zeminden hani baktığımızda Evet. aynı zeminden kaynaklanır. O zaman ortak zemine gitmemiz gerektiğine baktığımızda şöyle cümleler gördüm. Bir damla kanla bütün bunları anlamak mümkün. O zaman o Sadi Şirazi aklıma geldi. İnsan bir damla kan ve binlerce mucize. Hocam. Bravo. Çok güzel. Değil mi? Binlerce mucize. Bir damla kandan binlerce mucizeye şahitlik edebiliyoruz. Bunu olumluya da dönüştürmek lazım. İnsanlık, siz diyorsunuz ki olumlu yöne doğru gidiyor. O zaman o bir damla kandan olumlu yöne doğru gidişatında yani Mükemmel. gerekliliğini yapmak lazım. Bir iki bir şey de ben ilerledim. Memnuniyetle. Çünkü yine iş böyle hoş bir noktaya geldi. Biliyorsunuz benim görüşüm şu, dünya çok yüksek bir uygarlığa doğru gidiyor. İşte beni umuda bağlayan, hayata bağlayan ve size dostumu geçtiren cümle budur. Anladım. Ama yani bu bir hani hoş hayal ya da iyi duygu değil ki. Ama o çok iyi bir duygu gerçekten. Hocam bak, verileri arka arkaya dizdiğin zaman zaten resim oraya gidiyor. Daha önce konuşmalarımızda şeye geldi. Yani bu amino asitleri anladığın zaman bütün evrenle dost olduğunu anlıyorsun. Tabii. İşte bu idrak ve bu artık anlaşılır halde. Yani onun için dünyanın kötüye gitmesi mümkün değil. Ne güzel. Herkes kötüye gittiğini söylerken Ama- bunu duymak müthiş Ama bir şey. yanlış yere bakıyorlar. Evet. Nereye odaklandığına bağlı. Yani bu savaşlara bakarsan eyvallah. Hızlıca bir şey söyleyeyim. Şimdi toplumlarda 4 tür insan var. Şimdi birinci tür insanlar hayatın gidişatından, işte ekonomik, siyasi, dünya modelinden herhangi bir etki almadan hakikat böyleymiş diye normal yaşamlarına devam ediyorlar. İkinci bölümdekiler bu oluşan durumlardan huzursuz oluyorlar. Devamlı olarak söyleniyorlar, bağırıyorlar, kızıyorlar, haykırıyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Üçüncü tipteki insanlar
Yine bu var olan durumu bir yola çıkış, hani a priori deriz felsefede, bir çıkış noktası olarak kabul edip, yani bu hastalıklı durumları, işte insanların birbirlerini sömürmelerini falan, işte insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki olumsuzlukları bir şey olarak, yani insan böyledir diye çıkıp bunun üzerinden insanlara yol gösterip bunun üzerinden ticaret yapıyorlar. Bu da kötü bir şey değil. Ama bunlar da bir öneri getirmiyor. Şimdi çok nadir insanlar, ki bunlar işte toplumları ilerleten insanlar oluyor. Yani işte eskiden Jules Verne'ler, Einstein, işte şimdi bu Elon Musk, yok işte Steve Jobs falan gibi. Şimdi bunlar da bu başlangıç noktasının böyle olduğunu kabul etmeyip, bunun arkasında yatan sebeplere eğilip dünyanın daha farklı bir yere gideceğini vaat eden insanlar. Şimdi biz tabii naçizane o kadar olmasa da bu grupta yer alıyoruz. Yani var olan resmin hakikat olduğu kanaatinde değiliz. Evet. Bunun böyle olmasının normal olduğunu, insanların haklı olduklarını ama bu görüşün eksik olduğunu söylüyoruz. Eksiklik şuradan kaynaklanıyor, çünkü 5 duyuyla algıladıkları hakikati gerçeğin tamamı zannediyorlar. Ben de diyorum ki bu bir realite, yani burası yanlış değil. Ama insan sadece maddeden ibaret değil. Onun bir de enerji alanı var. İşte kuantum alan dediğimiz, holografik dediğimiz düzeyde de işte bu demin konuştuğumuz, onun için ben bu amino asitleri çok benimsedim. Holistikle çok özdeşleşiyor. Çünkü orada ortak noktaya geliyoruz. Tabii. Ortak nokta, yani amino asitten nereye geldik? Demek ki bu da hepsi benim dostum sonucuna gelmedik mi? Başka bilgiler var. Kuantum fiziğinin bize anlattığı. Ya bu hepsi gösteriyor ki insan tek bir kaynak. Kuark diyorlar ona. İşte kuarktan var olmuş bütün kainat. Demek hepimiz, işte ben ta 81'de yazdığım, yani onu hissederek yazdım ama şimdi daha iyi anlıyorum. Niye yazdım o zaman tam da bilmiyormuşum demek ki. Bu bilimsel gerçek. Hepimizin özü aynı. Hepimizin özü aynıysa o zaman biz hepimiz birbirimizin kardeşiyiz ya. Kesinlikle. Yani bunun arkasına bir ahlaki, bilmem bir felsefe koymaya falan, çıplak bilim hocam. İnsan olarak kardeşiz, doğa olarak kardeşiz, madde olarak da kardeşiz. Kardeş, çünkü madde dediğinde Madde. enerjinin belli. Aynen, madde olarak da kardeşiz. Yani dolayısıyla bütün bu anlatılanların arkasından çıkan şey, insan birbirinin dostudur, kardeşidir ve birbirine karşı merhametlidir. Allah da bize karşı merhamet eder, ceza vermez, o bizim iyiliğimizi ister şeklinde baktığın zaman dünya nasıl daha kötüye gidebilir? Hele bir de çocuklara falan bak. Evet. Yani çocukların bu köhnemiş dünya düzeni diyorum. Yani insanların kendi menfaatleri için ülkeleri zapt ettikleri, bilmem kafatası uçurdukları, işte çocukları kurşuna dizdikleri bir anlayış ve ne uğruna? Daha çok para kazanmak uğruna. Hocam bu komedi, böyle bir şey olmaz. Geçenlerde bir yazı okudum. Diyor işte, gençler şimdi artık eskisi gibi hani arabam olsun, evim olsun falan, bu duygular az. Biz de bunu söylüyoruz. Yani gelecekte, yani işte 2050'ler ve sonrası, hani böyle 100 sene, 200 sene sonra mülkiyet kavramı da değişecek. Kesinlikle. Yani, Değişiyor, şu an bile değişiyor. Bravo, değişiyor. Yani para biriktirmek, mal biriktirmek hocam yük, yanlış. Dünyayı maddeden ibaret zannetmenin sonucu. Yani hani daha çok konuşuruz da hani benim olumlu bakmamın ve bir uygarlığın geldiğini görmemin kaynağında bu bilgiler yatıyor. Yani bu Bilgiye teknoloji dayanarak söylüyor. kesinlikle, yani işte her geldiğimiz nokta, yani 10 yıl öncesini bile şu an değil mi? Yani düşündüğümüzde Evet. hani teknolojik ilerleme bundan sonrasında niye dursun? Neden daha iyi yere götürmesin bizi? Son bir şey söyleme ihtiyacını hissettim. Şöyle, teknolojik gelişme bizim algı alanımızı genişletiyor. Çok muhteşem bir şey ama bizi asıl o yeni uygarlığa götürecek şey bu kuantum fiziğin atom altında ortaya koyduğu gerçeklik. Yani oradaki o kuark denen alana varmamız bizim mantığımızı değiştiriyor. Yani iyi kötünün olmadığı bir alanı biz düşünemiyoruz onu. Şimdi en önemli şey mantık değişiyor. Bu mantık değiştiği zaman diyorlar hocam savaş çıkmaz. Mantık değişiyor. Yani mantık değiştiği zaman ne savaş, ne şiddet, ne kara günler, ne bir dip mi, hepsi yaşandı. Gelecek pırıl pırıl parlıyor. Peki bunda Gelecek böyle pırıl pırıl parlıyor olarak kalsın bence hocam. Bunu da böyle kapatalım. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.